Yine de hoş geldiniz. Sohbetli bir makyaj videosu. Ne kadar çok sohbet ediyorum, ne kadar çok makyaj yapıyorum. Umarım beğenirsiniz. Girişte başka bir şey deniyor mu? Galiba hayır. O yüzden başlayalım. Miba. Miba. Oh gosh. Yine başladık. Yeni bir tane düşünmem lazım. Merhaba Vogue. Son, either be in the video or go out. Dün Mayıs 11'di ve herkes AVM'lere koştu. Haberlerde AVM'leri gördüyseniz o benim mahallemdeki AVM. Kimler arasında yaşıyorum? Aşırı komik bir tweet gördüm. Düşünsene birinden çok hoşlanıyorsun ama 11 Mayıs'ta AVM'ye gitmiş. En çok sevdiğim makyaj yok gibi gözüken makyaj. Son 3 senedir aynı fondöteni kullanıyorum ve gerçekten çok sıkıldım. O yüzden yeni bir fondöten arayışına girdim. Fakat ışıltılı gösteren, ağır olmayan, aşırı örtücü olmayan, yüzümü tahriş etmeyen gibi çok fazla kriterler olduğu için çok zor bir tane buldum. En sonunda Estee Lauder'ın Double Wear Light'ını aldım. Çünkü Double Wear'ın kendisi tüm günahlarını örtüyor. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Elhamdülillah bu aralar karantinada süperim. Bu video nerelere gidiyor? Islak bir sünger alacağım. Sünger de kullanmıyorum genellikle ama bu süngerin haline bakar mısınız? Sünger beni çöpe at diyor. Seni atamam çok pahalısın. Başlıyorum. Bir şey anlamadım. Biraz daha süreyim. Hiçbir şey yapmadı. Bence kullanmaya karar verdim. Ürünlerin %80'ini kendisi yiyor. Yüzüm açık kalıyor o yüzden bu süngerlerden devam ediyorum. Onun renk tonları çok az. Yani en açığını aldım. Ama bence bu yeterince açık değil. Hele böyle daha aydınlık ve açık gözükmesi istiyorsanız kibar olalım. İstiyorsan. Bir de ben çok açık tenli de değil. Benden çok daha açıkları var. En iyi arkadaşım duvarla aynı renk olduğu için mesela ona bunu süremem ben. Bu gidişatta galiba soruya da vakit kalmayacak. Ne kadar çok konuşuyorum. Ve diyorum ki insanlara ben çok konuşmaya utanıyorum. Utanmıyormuşum galiba. Bakar mısınız? Tuvırsız oldum. Bence bu kafi oldu. Wow. Doğal bir görünüm yakından değil. Fakat ona rağmen çok hafif bir fondöten. Yani yakından bakınca o fondötenin bir görünümü olur ya ciltte. O var. Ama uzaktan sanki kendim cildemiş gibi. Bu arada soruları açayım. Bu soru çok hoşuma gitti ve bunu bana çok soruyorsunuz. Nasıl Türkçe öğrendin? Türkçen nasıl o kadar iyi? Ya da ben Türkçemi kötülediğimde herkes diyor ki yok Türkçen o kadar kötü değil ki. Sünger arıyor. Bu ikinci süngerim. Ben kapatıcını kuru bir süngerle sürüyorum. Bence çok daha güzel oluyor. Amerika'dayken annem bana İngilizce öğretti. Genellikle İngilizceyi öğrenim süresi yabancı gelen öğrencilere 3 sene olarak veriyorlar okulda. Ben bir senede öğrendim. Hatta odamda bir ödül var. Aldığım tek ödül. Basketbol ödülü aldım. Bir de bunun ödülünü aldım. Basketbol ödülü sahteydi. Takımda olduğum için ödül verildi. Hak etmiyordum. Gerçekten bir yerde bulunup ülkenin dilini bilmediğinde bir nebze eziliyorsun. Ben bunu çok yaşadım maalesef. Çocuklar çok acımasız. Bu Türk olduğundan değil. Çocuklar genel olarak aşırı acımasız insanlar oldukları için kötü davranıyorlar birbirlerine. Ben de doğal olarak ona maruz kaldım. Burada da çok görüyorum. Yabancı öğrenciler çok yardımcı olmak istemiyor insanlar. O yüzden ben de hırs yaptım. Bir senede öğrendim. Demek ki beni ezemezsiniz. Buraya geldiğimde aynı şey oldu. Yine hırs yaptım. Türkçem aşırı kötü değildi ama yazma konusunda yazamıyordum. Okuyamıyordum. Hatta çoğu dersten çıkınca genellikle ağlıyordum çünkü anlamıyordum. Coğrafya hocamız vardı. Motor gibi konuşuyordu. Onun dersine her çıktığımda ağlıyordum ve diyordum ki lütfen bir sonraki ders biraz daha yavaş konuşabilir misiniz? Kadın da bana hep diyordu ki hayır. Benim bu konuşma tarzım. Bir de Türkçe hocamız vardı ve her ders defterini açıyordu ve okuyordu. O okuyor biz yazıyoruz, o okuyor biz yazıyoruz her ders. Onu fotokopi çekip bize verse daha kolay olmaz mıydı? Bir fikir. Biz yaptım. Türkçeyi de öğrendim. Okul üçüncüsü olarak mezun oldum. Çok bölümümü soran da olmuş. Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi okuyorum. Bunu duyan genellikle ne alaka diyor. Bence de. Ama aşırı ilgimi çeken bir bölüm. İhracat, ithalat, gümrük vergisi. Çok hoşuma gidiyor. Sürdüğüm allık Estee Lauder'ın Genuine Glow. Ben bu allığı senelerce sürüyorum. Hatta bir tane yedek aldım. Bence en doğal gözüken krem aldım. Şimdi pudralarımı süreceğim. İlk önce gözaltı pudramı süreceğim. Onu çok az sürüyorum. Yoksa çok şey duruyor. Kek surat. Cake face, kek surat. Şimdiden tipim değişti. Abartmak istemiyorum. Makyajım aynı zamanda birisi bana diyor ki arkadan.
Genellikle yüzden ilk giden allık olduğu için krem allığın üzerine pudra sürmeyi seviyorum. Büyük bir fırçayla her yeri sürüyorum. Doğal durmaya başladı. Sonra hafif koyumsu bir morumsu allığı, koyumsu bir morumsu allığı. Bir tık fazla duruyor, kabul. Yalan değil, kabul. Fazla duruyor. Ama makyajın sonuna kadar bunu zaten %50 tutacağı için sorun değil bence. Genellikle bronzer kullanmıyorum, tek allık kullanıyorum. Fakat arkadaşım Büşra burasına ve burasına bronzer sürüyor ve burnu gerçekten döktüğü için ben de deneyeceğim. Kahve tonlarında bir allık kullanıyorum. Değil mi? Aha. Olmadı. Hop. Bu soru çok gelmiş. Sevgilin var mı? Komik olan bunu soran kız. Şunu fark ettim. Erkekler genelde sana sormuyor. Senin sevgilin var mı? Seninle konuşalım mı? Ama kızlar çok soruyor. Meraklı halimeler. Öğrendiğim Türkçe şeyler arasında meraklı halime. Oldu kaş bence. Tada! Kaşa benzedi. Wow! Kaşlarım genellikle sürekli aşağı düşüyor. O yüzden bulabileceğim bütün jelleri denedim ve hiçbiri dik manken kaşı vermiyor. Sabun da sürmek istemiyorum. Nedense bana gün içinde sabunla gezmek hijyenik gelmiyor. Jel olarak bence en etkili Anastasia'nınki. Çok pahalı. Ama gerçekten kaşlara dimdik tutuyor öyle. Ben kaşların beton gibi olması istiyorum fakat henüz öyle bir ürün bulamadım. O yüzden biliyorsanız lütfen bana söyleyin. Kaşların beton gibi böyle gözükecek. Gel. Bu her zaman kullandığım highlighter. MAC'in Double Beam'i. Islak gözüküyor. O yüzden doğal makyaj için bence ideal. Kendini 10 sene sonra nerede görüyorsun? Tam bir yetişkin sorusu. Ben artık bunu herkese soruyorum. Kiminle tanışsam. İlk sorduğum soru bu. Bu sorunun cevabı benim için çok kısa. Mutlu olmak istiyorum. Tek istediğim o. Böyle bir özellikle bu olsun, şu olsun gibi bir isteğim yok. Hayal olarak diyorsanız, hayallerin var mı? Kendi evimin olmasını istiyorum. Aşırı aydınlık, güzel, içinde 3 tane kedi gibi. Çok güzel olur, kedili değil. Bence kahverengi gözleri en çok yakışan renklerden bir tanesi nar çiçeği. Büyük fırça kullanınca daha doğal duruyor. Eskiden hiç eyeshadow kullanmıyordum fakat şimdi hoşuma gidiyor. Pembeliğe bütünlük sağlıyor. Buradan pembe, buradan pembe. Daha doğal ve hoş duruyor bence. Eskiden hep bembeyaz far sürüyordum. O da bir tarzdı. O da bir değişik bir görüntüydü neyse. Ön taraflarına da beyaz bir far sürüyorum. Bu gözümü daha büyük gösteriyor. Evet, kahverengi bir farla da yabancı bir eyeliner çekeceğim. Doğal gözüken makyajdan çıktı. Böyle olacağını biliyordum. Ama neyse bu da güzel. Bu da benim abartma makyajımı sayılıyor. Rujunu sürmeden önce Misha'nın Wasabi Lip Plumper'ını sürüyorum. Ben bu ürüne bayılıyorum. Dolgunluk görüyorum ve hafif pembelik geliyor. Çok cici. En sevdiğim kitaplar sorulmuş. Birincisi Thousand Splendid Suns. Bin Muhteşem Güneş. Galiba. Ben bu kitabı lise sonunda okudum ve hüngür hüngür ağladım. Genellikle çok sıvı gözlü bir insan değilim. Ona rağmen çok ağladım. Çok güzel bir kitap. İkincisi, geçen sene değil, 2 sene önce bunu okudum. Bunun adı da bilmiyorum Türkçesine. The Nightingale. Bu kitap gerçekten bir film gibi. Efsane güzel bir kitap. Bunu da okurken ağlamıştım. Genellikle böyle ağlatıcı şeyleri izlemem, okumam ama güzel bir ağlamaydı diyebilirim. Şimdi elemelerimi süreceğim. Ben çakmakla başlıyorum. Ben bırakayım. 10 saniye istiyorum. Bildiğiniz kirpiklerime maşa yapmış oluyorum. Bu benim sırrım ha. Sakın gidip başkalarına söylemeyin ve göstermeyin. Büyük bir sır. Bunu yaparken çok dikkatli olmanız lazım. Fazla ısırırsanız kirpiklerinizi kıt yakabilirsiniz. Böyle ben hediye olarak gelmiş siparişimde. Nedense çok fazla ürün çıkıyor ve çok fazla ürün kirpiklerine geliyor. O yüzden bunu doğal göstermek aşırı derecede zor. Bir kere geçiriyorum. Sonra bunun içi bitti. Kaldırıyorum. Hoca kaldı. Mesela elimi siliyorum. Nerede rimel. Bu eski bir rimel. Benefit'in Bare Real Tinted Primer. Fırçasına bayılıyorum. Tam doğal gösteren bir rimeldi. Artık bunu Benefit satmıyor. Yüzümün içine soktum. Neyse, bu da güzel. Okay. Alta nasıl geçti? Seni gidi seni. Çok ayıp. Bu mangal çubuğunu da istiyorum. Makyaj çantama çakmakla geziyorum. Doğal gözükmesi için mahkumuyla gözümün iç tarafını temizliyorum.
Ben bu rujları geçen Ekim'den beri istiyorum ama aşırı pahalı olduğu için almıyorum. Fakat doğum günü ayım. Ayın 21'inde daha da yaşlanacağım. Ve kendime bunları aldım. Tabii %50 indirim vardı. İndirimsiz hiçbir şey almıyoruz. Siliyorum. Ay kıyamam. Sakin olayım. Tamam. Yetişmişsin. Direkt öyle deri koparayım. Hoşçakal. Arada hayatta dudak fırçası kullanmam ama Dior için kullanırım. Baby. Sanki biraz da. Abartıyorum şu an. Şimdi de bunu sürüyorum. Baby. Kahve içmeye kıyamıyorum. Makyajım bitti. Demek ki saçımdaki bu gıcık dokuları çıkarabilirim. Şu gıcık dokular. Bu kadar takmaktan nefret ediyorum. Hadi çıkın. Of. Kendimden nefret ediyorum ben. Şimdi güzellik pozları vermem lazım. Yapacağım. Geri geleceğim şimdi. O pozları geri geleceğim. Videonun sonuna kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu ikinci Türkçe videom. Daha da fazla video istiyorsanız benden çok sonra aşağı yorum bırakın, beğeni bırakın. Siz biliyorsunuz YouTube'cuların genellikle söyledikleri. Bu arada önceki videomda söylemiştim. Instagram'daki Türk ailem biliyor. Çok mutluyum. Gerçekten mesajlar gelince çok mutlu oluyorum. Benden öneri istediğinizde çok mutlu oluyorum. O yüzden çok çok teşekkür ederim. İstenmiyorum küçükler. Başka istediğiniz video varsa, öneriniz varsa, fikriniz varsa, tavsiyeniz varsa aşağıda. Hoşçakalın. Şimdi makyaj sürmeden bunu nasıl geçireceğim? Makyaj gelmemiş. Tamam oldu. Öyle bitti. Başa. Ne gerek vardı ona şimdi? Özür dilerim, soruların hepsini cevaplayamadım. Çünkü makyaj hep son benim ne mu? Şunu da cevaplayayım. En çok sevdiğim Türkçe şarkı. Serdar Ortaç'tan söz. Tabii ki. Ondan daha iyi bir şarkı var mı? Abba. Binlerce dansöz var. Masum, dışarıda da masum. Hepsini sileceğim. Hadi bay bay.